Dişle ilgili acaba herkes ne merak ediyor diye şöyle herkesin yaptığı gibi Google'ladım ve çok enteresan bir konu başlığı karşıma çıktı. Ben acaba çürük mü diş mi derken diş çıkarma en büyük problem olarak karşıma çıktı. Bir baktım bu konuda herkes bildiklerini anlatmış. Bir tek çocuk diş hekimleri anlatmamış. İşte çocuk diş hekimlerinin sesi olarak sizlere diş çıkarırken bebekleri nasıl rahatlatabilirsiniz? Bununla ilgili tüyoları ben de vermeye karar verdim. Hazır mıyız? Başlıyorum. Şimdi öncelikle şuna karar vermemiz lazım. Bir kere çocuk acaba neden huzursuz? Çünkü bebek daha küçük olduğu zaman anne de tecrübesiz, baba da tecrübesiz. Bir huzursuzluk var, çocuk uyumuyor, dertli. Nasıl bunu rahatlatacağız? Ve ilk akla gelen hep dişi vardır, dişi çıkıyordur. O yüzden bu çocuk huzursuz ve mutsuz ama aslında öyle değil. Çünkü bu dönemde bazı enfeksiyonlar da, kulak enfeksiyonları da ya da çocukluk hastalıkları da ciddi huzursuzluğa sebep oluyor. O yüzden burada ilk danışacağınız kişi çocuk doktorunuz. Çocuk doktorunuz çocuğunuzu kontrol etti ve genel sağlığında bir problem yok dedi. Dişi çıkıyor o yüzden dedi. İşte şimdi tekrar bana geri dönüyorsunuz ve söylediklerime kulak veriyorsunuz. Öncelikle şunu unutmayın. Bu diş çıkarmak fizyolojik bir olay. Yani bu normal. Çocuğun doğasında var. Hepimizin doğasında var. Dolayısıyla bu dişlerin çıkışı bir hastalık değil. Huzursuzluk veriyor ama normal bir fizyolojik, yani işin doğasında olan bir olay. Dolayısıyla öncelikle çocuğumuzu rahatlatmanın yolunu bulacağız. Bol bol sarılacağız. Sevgimizi göstereceğiz. Gerçekten, çünkü bebek o dönemde kendini rahatlatmanın yolunu bulmaya çalışıyor. Kendini mutlu bir ortamda hissetmesi gerekiyor. Çünkü kendisi de hiç bilmediği bir hisle karşı karşıya. Ve burada beni de okuduğum zaman çok şaşırtan bir olay var. İlk dönemde çocuklar, bütün bebekler etraftaki cisimleri, dünyayı ağızlarıyla tanıyorlar. Yani nasıl görüyorsunuz? Bebek doğduğu zaman anne memesini bile ağzıyla arıyor. Neden? Çünkü ağızda oral dönem dediğimiz bu dönemde her şeyi bebek ağzıyla araştırıyor ve o ağızda da belirli reseptörler var. Reseptörler o kadar çok olduğu için de çocuğun dişi çıkarken ağrı sizin düşündüğünüzün daha fazla katında hissediliyor bebek tarafından. Ne kadar enteresan değil mi? Dolayısıyla bebek de hiç bilmediği bir hissi fazlasıyla hissediyor. Dolayısıyla da ne yapacağız? Öncelikle bebeğimizin huzursuz ve keyifsiz olduğunu bir hak vereceğiz ona. Tamam, ben seni rahatlatmanın yolunu bulacağım. Ama bu kolay da değil. Çünkü diş o kadar kolay çıkmıyor. Bir günlük bir iş değil. Bazen haftalar sürüyor. Bir hafta sürüyor ya da günler sürüyor. O yüzden de ben annelere diyorum ki bu uzun bir süreç. O yüzden de önce oksijen maskesini kendinize takın. Yani önce siz bir rahat olun. Bakın hala rahatlama yöntemlerine giremedim. Neden? Çünkü ben olayı çok kapsamlı anlatırım. Güzel dinliyor musunuz? Not bile alabilirsiniz. İlk etapta ne yapacağız? Şöyle bir şey var. Dişler çıkarken burada anatomik, yani dişlerin olduğu bölgede bazı olaylar oluyor. Dolayısıyla yapılan araştırmalar diyor ki, araştırmalar önemli. Çünkü ben burada, pardon ama, bir bilim insanı olarak da buradayım. Hem de 2 tane çocuğu olmuş tecrübeli bir anne olarak da buradayım. O yüzden hem size olayın biraz bilimselinden hem de sıkmadan annece anlatacağım. Bebeğimizin dişi çıkıyor ve huzursuz. Bunu çocuk doktorumuzdan da onay aldık. Rahatlatacağız. Evet, sarıldık, öptük ama geçmiyor yani. Tabii ki geçmez. Ben de anne oldum. Öyle kitapta yazdığı gibi değil bu olay. Dolayısıyla rahatlatmak için ne yapıyoruz? Ona soruyoruz, buna soruyoruz, arkadaşımıza soruyoruz. O sırada zaten herkesin bir fikri var ve herkes size fikir veriyor ve inanılmaz da bu konuda rahatlatıcı bir sektör var. Şunu kullan, bunu kullan. İlk yapacağınız, canım anneler, babalar, önce doğal yollardan gidelim. Yani bu çocuğun dişini kaşıyacağız. Çünkü oradaki kan damarlarını, sinirlerini bir uyarmak gerekiyor rahatlatmak için. Ve soğuk da çok iyi geliyor. Yani ben bunun bilimsel yanını anlatmayacağım. Sıkıcı olmasın neden soğuk iyi geliyor. Ama soğuk iyi geliyor. Bunu bilelim. Dolayısıyla bebeğin tabii önce bu diş çıkıyor ama bebeğiniz kaç aylık? Çünkü bazı bebeklerin dişi 6 aylıkken çıkıyor. Bazı bebeklerin dişi 1 yaşında çıkıyor. Dolayısıyla 1 yaşında bebeğinize vereceğiniz doğal besinlerle 3 aylıkken aynı mı? Değil. 6 aylıkken aynı mı? Değil. Dolayısıyla ilk etap şunu düşünelim. Çocuk doktoruyla da konuştuk. Genellikle bu işin doğrusu 6 aylıkken ilk bebeğinizin dişinin çıkıyor olması lazım. 6 aylıkta da bebek zaten katı besine
seviyesine geçti. Dolayısıyla bu işte sebzelerin, havuç olabilir, böyle lifli küçük sebzeleri küçük küçük eline verebilirsiniz ya da dişlerini kaşıyabilirsiniz. Fakat bu konuda birkaç tane sebze yıldızlı 10 puan almış. Yani çünkü içeriğindeki doğal maddeler o çocuğun da rahatlamasını sağlıyor. Maalesef bunlardan bir tanesi soğan. Evet, çok kötü kokuyor ama bebeği çok rahatlatıyor. Soğanını verirken, havucu verirken eline verip de siz de gidip kendi işinizi yapmayacaksınız tabii ki. Çünkü bunların parçalanma riski var. Bebeğinizin ağzına çok fazla sokma riski var. Dolayısıyla siz onun yanındayken böyle kaşımasına yardımcı olun. Hatta kendiniz de havuçla, salatalıkla dişlerini kaşıyabilirsiniz. Taze soğan ve pırasa bu konuda 10 numara 5 yıldız. Yalnız lifleniyor biliyorsunuz. O yüzden dikkat edeceğiz. Tamam, sağlıklı besini vereceğim ama ben de çok emin değilim Nida Hanım, ya parçalanırsa, boğazına kaçarsa derseniz, gerçekten bakın benim kızım 2006 doğumlu. Onun döneminde Türkiye'de yoktu bu fileler. Yurt dışından getirmiştik. Şimdi şanslısınız. Ülkemizde envai çeşidinden var. Gösteriyorum. Şimdi burada kameraman yaklaşmıyor. Sonradan kesip size göstereceğiz. Şöyle fileler var. Tamam mı? Bunları açıyorsunuz. O kadar güzel ki. Yani inanılmaz pratik. Bunun içine koyuyorsunuz sebzeyi. Sonra kapatıyorsunuz ve bebeğe veriyorsunuz. Ama bebek ne yapıyor? Tabii ki bu tarafını kullanmıyor. Bu tarafıyla kaşıyor. Çünkü bebekler hiçbir zaman sizin düşündüğünüzü yapmazlar. O yüzden lütfen bir şeyler alırken soruşturun, gerçekten bu kullanılıyor mu, para vermeye değer mi diye. Ama bu fileleri diş için kullanmasa bile ileride içine meyve pürelerini koyarsınız, meyvelerini koyarsınız. Gerçekten bence bu evde bulunması gereken ürünlerden bir tanesi. Hatta bunun biraz daha değişiğini yapmışlar. Bakın, onu da gösteriyorum. Bence bu çok güzel. Çünkü şurası böyle tırtıklı. Bebek dişini kaşıyabilir, rahat tutabilir. Buraya açtınız, burası silikon. Daha rahat işte böyle dişlerini yine çiğneyebilir. Ve yine aynı mantık, açıyorsunuz, içine besini koyuyorsunuz. File de olabilir, silikon da olabilir. Hani bunu temizlemek biraz daha kolay. Şurası da tırtıklı diye beni cezbetti, ne yalan söyleyeyim. Dolayısıyla ya o ya bu iki tane üründen birini bence alın. Bu güzel bir fikir. Ya da şimdi benim çocuklarım şunları da kullanmıştı. Evet, şimdi ben burada bilimsel kimliğimin yanı sıra bir parça da annece de tavsiyeler vereceğim. Benim çocuklarım şu tarz böyle uzun şeyleri daha çok seviyorlardı. Yani yuvarlak şeyleri tutmaktansa uzun şeyleri ağızlarına sokmayı daha çok seviyorlardı. O yüzden de zaten bebeklerinize işte salatalığı parmak şeklinde kesip verin ya da işte pırasayı parmak şeklinde kesip verin. Çünkü bebek onu kavramak istiyor. Bu tarz ürünlerin de şöyle stopperları var. Dolayısıyla bunu taktığınız zaman bebek boğazına sokamıyor. Çok daha güzel kullanıyor. Bence bunlar da olabilir. Bir de parmak fırçası var. Parmak fırçalarını ben çok seviyorum. Hem kaşımak için kullanılabilir hem de sonrasında bebeğinizin dişi çıktıktan sonra ilk kullanacağınız fırça cinsi bu. Evet, diş ilk çıkar çıkmaz hemen fırçalamanız gerekiyor. Bu da ara bir dipnot. Bakın, buraya kadar izlediyseniz tebrik ederim. Buraya ama 3 yıldız 5 yıldız koyun. Diş çıkar çıkmaz fırçalamanız lazım. Evet, çıktı diye yani bunu almayın. Fırçalaması geliyor ondan sonra. Şimdi çıksın diye çok üzülüyorsunuz ama çıktıktan sonra işler, görevler daha çok olacak. Anneler, babalar, ebeveynler, herkes, teyzeler, amcalar. Herkes diş fırçalayacak. Neyse, konuma geri dönüyorum. Parmak fırçasıyla da çok güzel çocuğunuzun, bebeğinizin dişlerini kaşıyabilirsiniz. Oraya masaj yaptığınız için diş çok güzel çıkar. Bir diğer yöntem de benim şu an elimde yok ama böyle buzdolabına konulan plastik diş kaşıyıcıları, tahta diş kaşıyıcıları. Tahta diş kaşıyıcıların bilmiyorum, benim çocuklarımda hiç kullanmadım. Benim mantığıma çok da uygun gelmedi. Plastik diş kaşıklarıyla tahta diş kaşıma aparatları var. Bunlardan işte tabii ki anneler, babalar ilk etapta haklı olarak düşünüyorlar. İşte tahta doğal bir yöntem, o yüzden onu mu tercih edelim? Silikon yapay bir malzeme, bunu bebeğimize verelim mi? Valla baştan söyleyeyim, bu çocukları büyütürken her kararınız kar zarar. Doğal olan masif ahşaptan yapılı diş kaşıyıcıların tırtıkları olmadığı için diş kaşımıyor. Hem de bunlar soğutamıyorsunuz. O yüzden de bence çok işe yaramıyor. Silikonların tahta diş kaşıyıcıları artısı bu yönde olduğunu düşünüyorum. Bu benim şahsi fikrim. Ama ben açıkçası silikon diş kaşıyıcıları da böyle olduğu gibi buzdolabına konanları sevmiyorum. Bunlara alternatif başka yöntemlerimiz var. Mesela babaannelerinizin ördükleri, diktikleri böyle küçük küçük kenarlarını yaptıkları
bezlerimiz var ya da tülbentlerimiz var veya valla ben size söyleyeyim en mantıklısı gazlı bezler bile bu işte çok iyi. Çünkü burada birazcık kaşıyacağız ya bebeklerin. Parmağımıza bunları dolayıp herhangi bir yerde temiz bir kumaş parçası bile işinizi görür. Dişlerini temizlerken parmağınızla kaşırsanız çok iyi gelir. Ama tabii ki düz tülbent yerine çok daha güzel bir yöntem söyleyeceğim. Bu benim çocuklarımda benim hayatımı kurtardı. Çok kullanılmış bir havlu. Bu çok önemli. Çok kullanılmış olmalı ve yumuşatıcıyla da yıkamamış olmalısınız ki şu pıtırcıkları iyice ortaya çıkmış olsun. Bunu buzdolabına koyuyorsunuz. Hatta bir yerinden de şöyle tokayla hallediyorsunuz ki çocuk çok fazla ağzına sokmasın. Parmağınızı da buraya yerleştirebilirsiniz ve kaşıyorsunuz. İnanın hem hiçbir yerine çocuğun zarar vermiyor, sert bir yeri olmadığı için, hem pıtırcıkları olduğu için oranın kanlanmasına, kaşınmasına yardımcı oluyor. Hem de bebeğinizi rahatlatıyor. Ben bu havlu yöntemini çok sevmiştim. Hatta evinde havlu olmayan anneler için şöyle bir ürün de oluşturmuşlar. İşte parmaklarınızı buraya takıyorsunuz ve bebeğinizin dişlerini kaşıyorsunuz. Bence çok şeker ama evdeki bir havlu da bunun çok rahat görevini görür. Evet, bunların hepsi lokal, yani çocuğunuzun dişine uygulayarak yapabildiğiniz şeyler ama yine de rahatlatmadı. O zaman tabii ki alternatif başka yöntemler de var. Bazı granüller var bebeği rahatlatıcı veya homeopatik dediğimiz daha doğal formülaların kullanıldığı bebeği rahatlatıcı ilaçlar var. Bunlar da kullanılabilir ama hep ilk öncelikle bebeği rahatlatacak, onu lokal rahatlatacak yöntemleri deneyip ondan sonra kendi yine çocuk doktorunuza sorarak, bakın burası çok önemli. Lütfen arkadaşlarınıza sorarak değil, çocuk doktorlarınıza sorarak bu alternatif ilaçları deneyin. Çünkü bazen çocuk doktorları da yine bebeğinizin kilosuna ve büyümesine uygun olan ağrı kesici ilaçlar da önerebiliyorlar. Bence bu da bazen, çünkü anlattığım gibi bu iş uzun bir süreç. Yani bebeği de ebeveynleri de çok yoran bir süreç. O süreçte bir akşam ağrı kesici verip bebek de güzel uyuyup siz de dinlenip yenilenip tekrar bu mücadeleye başlamanız açısından ben ilaçları seviyorum ama bazı kullanılmaması gereken jeller var. Bunları hem pediatri dernekleri hem de çocuk diş hekimliği dernekleri de yasakladılar. O yüzden her söylenen jel de kullanılmamalı. Jeller ve vereceğiniz kimyasallar, ilaçlar çocuk doktorunuzun kontrolü altında olmalı. Lütfen arkadaşlarınızdan duyduğunuz rahatlatıcı yöntemleri, böyle havluydu, işte diş kaşıma aparatları değil tabii ki ama kimyasalları kullanırken lütfen bakın, ben bile söylemekten çekiniyorum. Çocuk doktorunun çünkü bunun kararını vermesi lazım. Yani çocuğunuzun kilosu nedir? Katı besine geçti mi? Bu iş için uygun mu? Onun vermesi lazım bu kararı. O yüzden lütfen alternatif ilaçları kullanırken çocuk doktorunuza sorun. Doğal yöntemler demişken 2 tane özel doğal yöntem var. Bir tanesi bebekler için yapılan kurabiyeler. Lütfen bunu da tercihen kendi yaptığınız diş kaşıma kurabiyelerini yapın. Hatta beraberce bir tane de yapmayı planlıyoruz. Takipte kalın. Bir diğeri de anne sütünüzü de, bu size daha önceden anlattığım, izlediniz değil mi? Not aldığınız filelerimiz vardı. Anne sütlerinizi bu buz kalıplarında küçük küçük dondurup onları bu filenin içine koyarsanız eğer bir taşla 2 kuş vurmuş olursunuz. Hem bebeğiniz anne sütünü almış olur hem de dişlerini doğal bir yöntemle kaşımış olur. Bence bu ikisi en güzel yöntemlerden yıldızlı olanları. Evet, bir yöntemde her zaman annelerin kafasındaki soru işareti kehribar kolyeler. Ben de kullandım çocuğuma. Kehribarın böyle bebeği, hatta insanları rahatlattığını yönelik söylentiler demeyelim. Çünkü ben açıkçası alternatif tıbbı da çok seven bir hekimim. Yani bazı taşların ya da bazı maddelerin insanları rahatlattığına ben de inanıyorum. Fakat kehribar kolye kullanılırken yine bebekte çok dikkat edilmesi gereken bir şey. Öyle her satılan kehribar olmuyor. Anneler, canım anneler söyleyeyim. Ve klipslerinin birbirine geçmeli olması lazım. Bunu lütfen alırken özellikle dikkat edin. Çocuğun boğazına taktığınız zaman çok boğulma riski olmuş ve bununla ilgili çok uyarılar var. O yüzden ben öneriyorum diyemem. Yanında olmanız lazım. Çünkü boğulma riski yüksek bir rahatlatma yöntemi. O yüzden siz kolyeden önce benim önceden söylediklerimi bir deneyin. Peki o zaman özetle bugünkü videomuzdan ne anladık? No. Hepsini izleyeceksiniz. Özet yok. Başa dön, izle. Tek tek bakın, altta onların yazıları da var. Lütfen armut düş azma piş miydi? Neydi? Armut piş azma düş yapmayalım. O kadar güzel detaylı anlattım, ne özeti. Siz dişi güzelce çıkarın, sonrasını bize bırakın.
Bu videoyu çekerken keşke birileri bana böyle anlatsaydı diye düşünerek anlatmaya çalıştım. Umarım bu bilgiler işinize yarar, keyifli bir şekilde dişler çıkar. Yeni bilgilerle görüşmek üzere yeni videolarda.